Restorasyon işlerimizin başlangıcında söktüğümüz ve yavaş yavaş motor bölümündeki işlemlerin bitmesiyle temizlik ve boyamasının gerçekleştirildiği emme manifoldu ile külbütör kapağında yaptığımız işlemleri bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Boya aşamasında ne gibi sorunlar oldu? Sadece bahsi geçen parçalarla yetinmeyip diğer yancılara da neler yaptık? Hepsinin cevabı bu videoda. Yaklaşık bir ay önce yayınlamış olduğum elektrik tesisatı revizyon videosundan sonra bildiğiniz üzere tesisatı montajlamayıp ortam ferahlamışken kapak ve manifoldu da sökeceğimi söylemiştim. Külbütör kapağı ve manifolda şöyle bir baktığımızda fabrikasyon boyasının dökülerek alttaki alüminyum tabakanın çıktığını ve yer yer yağ terlemeleriyle toz ve pislikleri görebilmektesiniz. Külbütör kapağının sökümü oldukça basit olup birkaç bağlantıyı ayırdıktan sonra parçayı direkt alabiliyoruz. Buji kablolarının kapağını söküp kabloları ayırdıktan sonra külbütör kapağının üzerindeki cıvataları tek tek sökerek silindir kapağı ile herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlıyoruz. Kapağı dikkatlice kaldırarak görüldüğü üzere kolay bir şekilde söküm işlemini gerçekleştirdim. Kapağın durumunu incelemeden önce motor üzerinde kalan contaları da çıkartmamız gerekiyor. Zaten yağ kaçağı olmadığında ve muhtemelen conta yakın zamanda değişmiş olacak ki hala elastik özelliğini kaybetmemiş. Kapak üzerindeki oksijen sensörünün kablo tutucularını da söktükten sonra kapağın genel durumuna baktığımızda fabrikasyon boyasından ufak kalıntılar kaldığını görmek mümkün. Alt tarafında ise çatlaklık gibi ciddi bir sorun veya yanık yağ tabakalarına da rastlamadım. İlk olarak kapağın alt ve üst kısmındaki yağ tabakalarını bir bez ve elektro clean kullanarak güzelce temizledim. Yıkama esnasında yağ kalıntılarının doğaya gitmemesi adına bu aşamada mümkün olduğu kadar yağ birikintilerini gidermeye çalıştım. Külbütör kapağının ikinci parçası yani buji kablolarını kapatan bu parçanın da altında ufak süngerden bir conta bulunuyor. Bunu da dikkatli bir şekilde en az zayiatla yerinden çıkartıyoruz. Yıkama aşamasına geçtiğimizde ise ilk olarak tazikli su ile kirlerin kabasını büyük ölçüde temizliyoruz. Bu işlemin ardından tekrar temizleme kimyasalını yüzeye uygulayarak bir miktar nüfuz etmesi için bekleyip tekrardan yıkama işlemine devam ediyorum. Külbütör kapağını altlı üstü güzelce köpükleyerek bir süre daha bu şekilde beklemeye bırakıyorum. Temizliğin son aşamasında ise basınçlı suyu jet ayarında kullanarak hızlı bir şekilde kapak üzerindeki kalıntılardan kurtuluyoruz. Temizlik işleminden sonra kapak üzerindeki eski boya kalıntılarını temizlemek için de zımparalama işlemine başlıyorum. 220 veya 320 ölçülerinde kum zımpara kullanarak külbütör kapağının üzerindeki pul pul olmuş tüm boya kalıntılarını güzelce temizledim. Hemen bu noktada bir kumlama makinesi veya sulu temizleme makineleri aklınıza öneri olarak gelebilir. Ancak bununla ilgili açıklamayı daha önceden yaptığımı belirterek kapağın zımparalama işleminden sonraki haline şöyle bir bakalım. Boyama işlemine geçmeden külbütör kapağının alt kısmında bulunan yağ buharı ayırıcısının sacı da gördüğünüz gibi sabitlendiği yerden çıkmış ve ses yapmaktaydı. Aslında araç çalışırken metal sesi duymuyordum ancak bu sacı sabitleyen perçin kafalarından görüldüğü üzere birkaç tanesi düşmüş ve bunları da yağ pompasının süzgecinden çıktığını görünce ilerleyen aşamalarda ciddi sorunlar çıkarmasın diye kalan tüm parçaları matkap kullanarak çürütmeye başladım. Sanırım 16 adet perçinin sağlam olanlarını çürüterek bu sacın tamamen boşa çıkmasını sağladım. Eğer böyle bir müdahalede bulunmazsam ilerleyen zamanlarda diğer perçinlerden düşebilecek ufak parçalar motora ciddi hasar verebileceği gibi iyimser yönden bakılırsa sacın ses yapması da ihtimaller dahilinde. Şimdi yapacağımız işlemde bu perçin yuvalarına metrik 4 diş açabilmek için uygun çapta bir matkapla delik delme işlemlerine başlıyorum. Kapağın birçok noktasında et kalınlığı çok az olduğundan ilk deliğimizde kapağı boydan boya delerek parçayı elimize aldık. Neyse ilk elin günahı olmaz diyerek daha sonra burayı alüminyum kaynağı ile kapatmak üzere delik açma işlemlerime devam ediyorum. Eğer böyle bir işlem yapacaksanız kalınlıklara çok dikkat etmenizi, yer yer birçok noktada delik açmanın çok riskli olduğunu belirteyim. Hatta ben birkaç noktada riske girmemek adına delme işlemini gerçekleştirmedim. Bu gördüğünüz kılavuz takımlarını kullanarak kapak üzerinde açılmış tüm deliklere diş açma işlemine başlıyoruz. Diş açma işlemleri torna tesviyenin konusu olduğundan burada detaylara girip konuyu dağıtmamak adına tüm deliklere sorunsuz şekilde metrik 4 ölçüsünde dişlerin açılmasını gerçekleştirdim.
Havalandırma sacına geri dönecek olursak bunun da üzerinde bulunan fabrikasyon conta artıklarını bir zımpara ve maket bıçağı kullanarak temizlemeye başlıyorum. Conta çok eski olduğundan kolay bir şekilde yüzeyden arındırılıp temizlik sonrası sacın durumu da bu şekilde olmuştur. Aynı kalıntılar kapak tarafında da olduğundan benzer işlemi burada da gerçekleştirerek conta artıklarından kurtuluyoruz. Boyama işleminden sonra bu parçanın montajı ile ilgili detayları videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağımı belirterek boyaya hazır olan kapağı bir köşeye alıp manifoldun söküm işlemine geçelim. Elektrik ve gaz kelebeği tesisatı revizyon videomda manifold üstündeki parçaların sökülmesini detaylı bir şekilde gösterdiğimden bu noktaları direkt atlayarak işlemlerime başlıyorum. Yine enjektör temizleme ve yakıt filtresi değişim videosunda enjektör kütüğünün söküm işlemini de tüm detaylarıyla gösterdiğimi belirteyim. İlgili videoları sıkı takipçiler zaten bilir ancak yeni izleyiciler için bu bilgilendirmeleri yaparak bağlantıları sağ üst köşeye ekliyorum. Epey kirli durumda olan emme manifoldunu sökebilmek için alt kısımda destek parçasına bağlanan 3 adet cıvatayı sökmemiz gerekiyor. Manifoldun sağında ve solunda bulunan birkaç parça ıvır zıvır ile vakum hortumlarının söküm işlemini de gerçekleştirdikten sonra sıra gaz kelebeğini kontrol eden mekanizmaya geliyor. Bu mekanizmayı manifolda sabitleyen 4 adet cıvatası, 1 adet sekmanı bulunmaktadır. Epey kirli durumda olan bu mekanizmanın söküm işlemini yaparken bununla ilgili bir temizlik işlemi şimdilik yapmayacağımı baştan belirteyim. Çünkü araçta çok fazla noktaya dokunduğumuzdan olası rolanti dengesizliklerin önüne geçmek için veya başka arızalarda sebepler listesine bu mekanizmayı da eklemek istemedim. Motoru düzgün bir şekilde çalıştırdıktan sonra bu parçalara özel ilgi ve ayarlama gerektiği için ayrıca ilgileneceğimi belirteyim. Son olarak manifold üzerinde bulunan 9 adet cıvatanın sökülmeye başlanmasıyla manifoldu çıkartabileceğiz. Cıvataların söküm işlemini hızlı bir şekilde yaptıktan sonra manifoldu direkt çekmeye çalışırsanız alt kısımda bulunan bobinlerin de tesisatının bağlı olduğunu göreceksiniz. İster tesisata ayırın, ister bobinleri sabitleyen cıvataları sökerek manifoldu tüm çevre birimlerinden kurtarmış olursunuz. Çıkan manifoldu da şöyle bir incelediğimizde külbütör kapağından pek bir farkının olmadığını ve üzerinde yılların pisliğini barındırdığını görmektesiniz. Çok fazla detaya girmeden kabasını alma ve çeşitli kimyasallar kullanarak külbütör kapağına yaptığımız işlemlerin aynısını manifoldu da uygulayarak temizleme işlemini gerçekleştirdik. Aslında hem külbütör kapağı hem manifoldu jantları boyattığım yerde ince kumlama işlemine tabi tutacaktım. Ancak Osman abimiz tatile çıktığı için beden gücüyle temizliği yaptık. Zımpara ile boya kalıntılarını da giderdikten sonra gerekli yalıtımları yapılmış manifoldun boyamaya hazır hale geldiğini söyleyebiliriz. Artık hem külbütör kapağı hem de manifold hazır olduğuna göre astarlama işlemiyle sürece bismillah diyoruz. Bu küçük parça ve külbütör kapağının astarlama işlemini sprey astar kullanarak gerçekleştirdim. Ben parçaları astarlarken genel sorulardan birkaçını da daha yanıtlamak istiyorum. Sürekli yorumlarda benim aracıma da bakar mısın, garajın nerede, en azından bir çay içmeye gelelim, tamir yapıyor musun gibi sorular çok fazla gelmektedir. Çok fazladan kastım bu tarz mesajlar sadece mail üzerinden haftalık 400-500 adet civarında olmaktadır. Öncelikle ben bu garajı bir tamirci olmak için açmadığımı, eğitim amaçlı ve kendi zevkim doğrultusunda uygulamalar yapmak amacıyla hayalimin peşinden koşarak gerçekleştirdiğimi baştan söyleyeyim. Standart yağ bakımı veya işler yaparak vaktimi boşa harcayamayacak kadar değerli görüyorum. Dolayısıyla gelen taleplerde de her araçtan anlayamayacağımı gerek videolarda gerekse yorumlarda belirtmeme rağmen hala benzer sorularla karşılaşmaktayım. Sizlere de hak veriyorum çünkü sosyal medyada tamir içeriği üreten birçok kişi kendi tamirhanesinin reklamını yaptığı için doğal olarak insanlar da beni onlar gibi zannedip benim bu işlemleri müşteri kazanmak için veya reklam amacıyla yaptığımı doğal olarak düşünebilmektedirler. Son olarak videolardan da gördüğünüz üzere benzer kalitede müşteri aracına uygulama yaptığımızda bu emeğin karşılığı piyasa fiyatının 3 katı civarında olmaktadır. Hem böyle bir talepte bulunmamak hem de projelerime ağırlık vermek için tüm tamir ve bakım onarım faaliyetlerine kapalı olduğumu tekrar ve son kez belirtiyorum. Sulu zımparalama süreci devam ederken gelen sorulardan bir tanesi de tanışma için ziyaret etmek isteyen takipçilerim olabiliyor. Gerçekten bu bağlamda beni seven, vakit ayırmak isteyen kişilere de maalesef cevabım olumsuz oluyor. İlk başlarda bu tarz teklifler tek tük gelirken kısmen kabul ettiğim ve buluştuğumuz değerli insanlarla tanıştım. Ancak bu talebinde sıklaşması neticesinde zaten vaktimin kısıtlı olmasından dolayı nereden baksanız her gelen kişi 1 saat vaktimi aldığından iş yapamaz duruma geldim. Yaşanan bu tarz olumsuzluklardan dolayı ve önceliğimin içerik üretmek ve araç projeleri olduğunu tekrardan vurgulayarak asıl işimize geri dönelim. Parçaların zımparadan sonraki kaymak gibi olmuş yüzeylerini inceledikten sonra son kat boya aşamasına geçiyoruz.
Mercedes o dönem ürettiği bu motorlarda ve imalat makinelerinde çok popüler olan RAL 7032 rengini kullanmış. Ben de orijinal renk olması adına elektrostatik toz boya yaptırırsam özel bir renk olduğundan maliyetinin çok yukarıda olması ve kolay bulunamaması adına yaş boya yapmaya karar verdim. Bu doğrultuda oto boyası satan bir dükkana gidip RAL 7032 kodunu vererek kullanacağım yüzey ve ortamı da anlatarak bana hayal kırıklığı yaşatacak selülozik bu boyayı yaptırdım. Boyayı atmak için tabanca ve kuru hava gibi uygun şartlara ayarladıktan sonra boyama işlemine başladım. İlk olarak bu küçük parçanın boyama işlemini yaparak hem deneme hem de renk tonunu görmek istedim. Renk tonu gerçekten çok hoşuma gidince parçayı boyanın kuruması adına iyice sertleşmesi için bir kenara alıp diğer parçaların boyama işlemine geçiyorum. Kapağın da aynı şekilde boyama işlemini gerçekleştirirken gelen sorulardan bir tanesi de yanına çırak al, usta yetiştir gibi talepler gelebiliyor. Bu soruya da 2013 yılından beri motorlu araçlar teknolojisi alanında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda resmi şekilde öğretmenlik yapmaktayım. Yani otomotiv sektöründe okuyan öğrencilere hocalık yaptığımı ve asıl işimin bu olduğunu da belirteyim. Kapak boyanıp 24 saatlik bir bekleyişin ardından bu parçayı da incelediğimizde görüntünün çok güzel ancak boyanın sertleşmesinde maalesef sorun olduğunu gözlemledim. Hemen hemen yaz sıcağında ben diğer restorasyon işlemlerimi gerçekleştirirken 4 gün beklemesine rağmen maalesef boya kurumadı. Gördüğünüz üzere bu şekilde tırnaklayınca atılan boya olduğu gibi söküldüğü için acaba bu maceradan vazgeçip kumlamaya verip standart bir renk mi yaptırsam diye düşünmedim değil. Tekrar boyacıya gidip durumu anlattığımda hatayı doğal olarak bende bulsa da boyanın bozuk olma ihtimaline karşı başka bir marka vermesini söyleyerek yeni bir boya aldım. Bu boyayla da manifoldun boyama işlemini gerçekleştirip işlem sonrasında manifoldun boya durumu külbütör kapağından pek bir farkı olmadı diyebilirim. Benzin gibi kimyasallar ve darbelere karşı çok dayanıksız olan bana verilen bu boyayı mecburen sökmeye başladık. Boya sökücü kullanarak hem manifold hem de külbütör kapağına üzülerek uygulamayı yaptık. Yaşanan bu olumsuzluklar boya kurumasını bekleme, temizlik, boyanın sökülmesi gibi süreçlerden dolayı bizi bir hafta geriye attı diyebilirim. Parçaların üzerindeki boyayı zor da olsa söktükten sonra bu sefer başka bir boyacıya giderek durumu tekrardan güzelce izah ettim. Aynı sorunu yaşamamak adına paranın sorun olmadığını, olması gereken malzemeleri eksiksiz vermesini belirttim. Sağ olsun buradaki babacan bir amcamızın yönlendirmesiyle alüminyum yüzeyler için bu galvaniz astarla akrilik RAL 7032 otomotiv boyasını tekrardan yaptırdım. Yaptığım istişare ve araştırmalar sonucunda da bu boyanın 120 derecede formunu kaybetmediği, benzin, balata spreyi gibi kimyasallara karşı da dayanıklı olduğunu belirteyim. Galvaniz astarı üzerindeki bilgi resimlerine göre hazırladıktan sonra parçaların üzerine uygulama işlemine geçiyorum. Heyecanlı bir şekilde uygulamaya devam ederken bir yandan da aklımda bu sefer de olmaz ise yemişim orijinal rengini diyerek doğruca elektrostatik toz boya yaptırmak geçiyor. Astarın kuruması, zımparalanması gibi benzer süreçleri hızlıca geçerek boyanın uygun oranlarda tiner ve sertleştirici katarak hazırlıklarını yaptım. Bu arada atılan bu boyadan sonra metalik bir renk olmadığından herhangi bir vernik atılmayacaktır. Boya opak olduğu için ve mat tercih ettiğimizden dolayı kuruma işleminden hemen sonra parçamız kullanıma hazır olacaktır. Yaklaşık 24 saatlik bir bekleyişten sonra kemik gibi olan ve abartmadan söylüyorum ki kir tutmayan bir yüzeye sahip olan parçalarımıza şöyle bir bakalım.
Yorucu ve stresli boyama işleminin ardından videonun başlangıcında külbütör kapağından söktüğümüz bu havalandırma sacının montajına başlayalım. Uzun ömürlü olması adına ve kuruma süresi açısından da herhangi bir acelem olmadığı için daha önceki videolarımda da bahsettiğim reklam olabilecek bu ürünü, yani Loctite SI5970 yapıştırıcısını kullandım. Çünkü bu parçanın ilgili noktalardan sızıntı yapmasını önleyeceği gibi yağın sürekli temas edeceği bu parçanın sabitlenmesinde de önemli bir rol oynayacaktır. Yapıştırıcıyı güzelce uyguladıktan sonra sacı uygun şekilde yerleştirip doğruca cıvataların sıkım işlemine geçiyorum. Cıvatalarda da titremeden dolayı düşme olmasın diye bunlarda da yine sabitleyici kullanarak montajlarını gerçekleştirdim. Tüm cıvataları takılmış olan külbütör sacını ben aracın diğer işleriyle uğraşırken tahmini olarak 3-4 günlük bir kurumaya bırakmıştım. Ancak silindir kapak contasının değişimi, soğutma sisteminde biraz vakit harcamamız bu süreyi 10 gün civarına çıkardı. Ne yaptığında işlemler bu kadar uzun sürüyor diye bazen eleştiriler de geliyor. Bu konuya da bir açıklık getirecek olursam, mesela bu noktada video başında enjektör kütüğünü sökmüştük. Kütük yüzeyi epey kirli olduğundan bunu da temizleyerek boyamaya karar verdim. Aslında yakıt sisteminin konusu, ancak kütük üzerindeki regülatörü de söküp yenisiyle değiştirmek istedim. Bununla ilgili basınç değerleri, öncesi ve sonrası ayrıca ilgili videoda anlatılacaktır. Regülatörü ayırdıktan sonra kütüğün baş ve son kısmında bulunan kapakları da açarak buradaki contaları da yenilemek istedim. Ancak öncesinde tüm parçaların güzelce temizliği yapılarak cıvatalar dahil kütükle beraber boyamaya başladım. Antrasit griyi çok sevdiğim için, ayrıca bu parçaya da yakışacağını düşündüğümden dolayı rengini bu şekilde seçtim. Hazır konu dağılmışken enjektörü sabitleyen sekmanlar ile külbütör kapağının cıvatalarını da alüminyum gri rengine boyadım. Boyaların kurumasının ardından bu kapaklardaki contaların yerine uygun ölçüde O-ring temin ettim. Aslında kapaklar kendinden contalı ve söktüğümüzde de çıkan contaların hali perişan olduğundan olası sızıntılara karşı ara ara yenilenmesinde fayda var diyebilirim. Contanın yağlamasını yapıp taktıktan sonra bu kapakların cıvatalarını 10 Nm ile torklayarak işlemlerimi sonlandırdım. Yaklaşık 3 dakika önce işlemlerin uzun sürdüğüne dair bir konuya açıklık getireceğimi sizlere belirtmiştim. İşte en basit kütük işlemlerinde bile sürecin çekimlerle birlikte ne kadar detaylı ve zahmetli bir şekilde ilerlediğini görebilmektesiniz. Hatta bitmedi, bu kütük sökülünce enjektörler üzerine de bir sezonluk mini bir dizi çıkabilir ki yaklaşık 5 video öncesinde bunun detaylarından sizlere bahsetmiştim. Ben şu kadar sürede şu kadar motor yapıyorum, şu kadar araba çıkartıyoruz diye eleştirenlere de son sözüm benim bir acelem yok diyerek kaldığımız yerden devam ediyorum. Hazır konuyu dağıttık. Son eklemelerimi yapacak olursam, manifold söküldüğünde blok su tapalarının değişimini, marş motorunun revizyonunu, karter havalandırma sistemi ile direksiyon pompasının hortumlarını yenilediğimizi tekrardan hatırlatayım. Bu arada motorun blok kısmında gereken temizlik yapıldı, ancak onu da temizlik bölümünde ayrıca göstereceğim. Gördüğünüz gibi detaylara girdikçe hem ana konudan çok uzaklaşıyoruz hem de süreç çok uzuyor. Ancak maddi sorununuz yoksa gerçekten keyifli ve zevk veren bir iş olduğunu da söyleyebilirim. Yeni manifold contamızı kapak üzerindeki yerine yerleştirdikten sonra manifoldumuzu takıp doğruca torklamaya geçiyorum. Bu arada yine manifoldun altında bulunan tesisat ve ateşleme bobinlerinin Febi işbirliği neticesinde yenilendiğini elektrik tesisatı videomda detaylıca anlatmıştım. Manifold cıvatalarını 17 Nm ile ortadan dışa doğru olacak şekilde torklayarak sabitleme işlemini gerçekleştirdim. Külbütör kapağının montajına gelecek olursak bu parçanın da contalarının yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada sağ olsun yine Febi sponsorluğunda 31974 kodlu conta setini kullanacağız. Paket içerisinden çıkan 4 adet lastikli yuva keçeleri ile 1 adet kapak altındaki yuvaya geçen lastik contanın yerleşimini uygun şekilde gerçekleştirdim. Contanın yerleşiminden sonra yuvalardaki bu keçeyi de yönüne dikkat ederek zarar vermeden bastırıp yuvasına montajladım. Sonuç olarak contaları yenilenen kapağımız bu şekilde montaja hazır diyebiliriz. Kapağın yerleşimine geçmeden önce gördüğünüz bu ek noktalarına da bir miktar sıvı conta sürmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde ufak sızıntılar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kapağın yerleşimini güzelce yapıp cıvataların sıkım işlemine geçtiğimizde tüm cıvataları ortadan dışa doğru olacak şekilde çaprazlama 10 Nm ile torkladım. Alüminyum kapaklarda nispeten daha az görülse de plastik kapaklarda bu sıralama ve tork olayına dikkat etmeniz gerektiğini ilerleyen zamanlarda sorun yaşamamanız adına her videomda özellikle söylüyorum. Gerek enjektör bakımları, gerekse filtre ve regülatörün değişimi yapılmış, temizlenmiş ve boyanmış olan bu güzel yakıt kütüğünün de montajını manifold üzerindeki yerine yapıyoruz. Elektrik tesisatı da daha önceden güzelce restore edilmiş, detayları diğer videoda anlatıldığından bu tarz ek donanımların montajını hızlıca geçiyorum.
Nihayet aylar önce söktüğümüz gaz kelebeğinin montajını da uygun şekilde gerçekleştirdik. Yine FEBI işbirliği neticesinde Karter havalandırma hortumlarından biri olan ve kelebeğin önündeki körüye bağlanan bu hortumu da temin ettikten sonra yerleşimini yapıp araç üzerine montajlıyoruz. Motor üzerindeki bu tarz parçaların ve vakum hortumlarının montajını da gerçekleştirdikten sonra aslında plastik aksamların boyama konusunda anlatacağım yenilenmiş ön kapağın montajını da yaparak işlemlerimizi sonlandırıyoruz. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi hala motor bölmesinde yaptığım bazı işlemlerin detaylı videoları da gelecek. Bunları anlatırken bu noktaya kadar geldiğimiz sürecin bir gerisinden veya sonrasından görüntüleri de görmüş olacaksınız. Çalışmalar ve yayınlanan videolar belli bir konsepti içerdiğinden sensörlerin değişimi, kontrolleri, yağ değişimi, şanzıman yağ bakımı, şanzıman bakımı gibi birçok noktayı da ayrıca diğer videolarımda anlatacağım. Yine her videomda belirttiğim gibi özellikle video paylaşımı, çekimler ve senaryo gibi vakit alan bu süreçte yorum yapıp videoyu beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle 2015 yılından beri olduğu gibi çizgimizi bozmadan ol emrini veren, öl emrini verene kadar bu tarz içeriklere devam edeceğiz.